Akyaka rotamıza devam ederken çok güzel bir gelişme oldu. Şu an bir kitesurf okulundayım. Birazdan kite yapacağım eğitmenlerimizle birlikte. İlk denemem olacak. Normalde 6 saatlik bir eğitim sonrasında kitesurf yapabiliyormuşsunuz. Hızlandırılmış bir eğitim yapacağız. Umarım başarılı olur. Birazdan hep birlikte göreceğiz. Detayları da paylaşacağım arkadaşlar. Eğer dilerseniz buradan da eksik olan ekipmanlarınızı, parçalarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Merhaba hocam. Merhaba, Can ben. ben de Berkay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Çok heyecanlıyım. Sürpriz bir bölüm olacak bu. Sürpriz bir kesit olacak. Şimdi Berkay hocam beni hazırlamaya başlayacak. Sonrası Berkay hocam. Başlıyoruz. Daha önce yamaç yaptım. Yamaç paraşütü yaptım. Çok iyi. O zaman uçurtma kontrolün güzel olur. Board da biraz var. Çok İkisinin harmanı olacak herhalde. Daha önce kitesurf yapmış mıydın? Yok yapmadım. İlk Tamam. kez yapacağım. Şimdi yapacağımız şey uçurtma kontrolü olacak. Ben sana karada uçurtmanın kurulumunu göstereceğim Can. Sonra da kite kontrolü nasıl yapacağını, belli bir Süper. saat yönleri var. Orada tutmanı isteyeceğim. Ondan sonra seninle birlikte kademe kademe ilerleyip seviyeni arttıracağız. İnşallah yapabiliriz. Tabii tabii. Yani burada ve suitlerimiz var. Senin için hazırladım. Small sana olmayacağını düşünüyorum. O Small yüzden olmaz evet. large'ı deneyebilirsin. Large, tamam. Burası arkada kalacak. İstersen kabin şurası. Tamam. Burada da deneyebilirsin. Hemen deneyip geliyorum. Mayo kalıyordu değil mi? Tabii içinde? tabii mayo Tamam. giyebilirsiniz. Sadece mayo Hatta var, gerisini giyiyorum. likra da vereyim sana. Bunun Tamam. üstünü giyersin. Tamam, Su soğuk biraz. tamam. 9 mu? Evet, şimdi hazırım. O 9. Onu Ekipmanlarımı versene. giydim. Kanka. Giyerken bu arada açık ve net söyleyeyim, zorlandım. Ama merak etmeyin arkadaşlar, Yok, sadece sarı ben ver. değil. Orada Kim ikisar giyerse var. giysin zorlanıyor. Bu da aklınızda olsun. Şöyle bir kite kombinimiz var. Tamam. Evet. Bu bizim barımız. Kite'ımızı kontrol etmemizi sağlayan şey barımızdır. Yani bir arabanın direksiyonu gibi düşün. Sana bunun bütün içeriklerini birazdan anlatacağım. Ama öncelikle kite'ın barını nasıl açmalıyız? Nasıl kite'ı bağlarız? Nasıl kurmalıyız? Bunları öğreneceksin. Tamamdır hocam. Hocam bir de ben rüzgarı çok merak ediyorum. Yani uygun koşul olabilmesi için nasıl bir şeyler olması gerekiyor? Yani şöyle, rüzgarın burada genelde batıdan esmesi gerekiyor. Yani onshore dediğimiz, denizden karaya doğru gelen rüzgarları biz onshore diyoruz ve öyle rüzgarlarda burada eğitim verebiliyoruz. Nasıl anlarsın mesela bunu? Bayraklara baktığında, bayraklar batıdan doğru geliyorsa, böyle rüzgar o tarafa doğru ilerliyorsa buradan anlayabilirsin. Olduğun yerde, spotlarda bayrak olmaz bazen. Evet. Nasıl anlarsın? Mesela bana doğru bak. Soldan bir uğultu duyuyorsun değil mi? Evet. Rüzgar aslında sana fısıldıyor. Dön bana diyor. Dönmeye başla. Döndüğünde iki kulağında da uğultu geliyor ya. Evet, orası doğru bir açı. Aynen. Burnunun ucu rüzgarın geldiğini gösteriyor. İki uğultuyu hissettiğin anda. Rüzgar tam olarak buradan geliyor aslında. Anladım. Yani şu an eğitime elverişliyiz. Yani eğitim alabilirsin demek. Peki rüzgarın aynı hızda mı gelmesi gerekiyor yoksa geçişler vesaireler Aynen, bu durumu aynı hızda. etkiliyor mu? Bazen knot olarak değişebiliyor. 12 knotken 13 olabiliyor. Bazen kaslar vurabiliyor ama biz eğitmen olarak bunları idare ediyoruz. Zaten bir tehlike durumunda ben yardımcı oluyorum. Kite'ı ben devralıyorum ekstrem bir durum olursa. Tamam. O zaman sizdeyiz hocam. Başlayalım. Bunu atıyorum buraya ortaya. Birazdan kite'ımızı uçurtmamızı şişirdiğimizde buraya getirip buraya koyacağım. Oradan bağlamak için. Açarken de ucundan tutarak, açarak karşıya doğru yürüyorum. Tamamen bu şekilde. Sen devam et. Buraya gel. Buradan tut. Aynen. Açarak yürümeye devam et. Erkay hocam kaç yıl oldu? Yani 5. yıl oluyor. Bir arkadaşım vardı.
Daha Aha. önceden başka bir işle uğraşıyordum. Hocam şurayı Biz- karıştırmış Ya olabilirim. şöyle açabilirsin. Fitness antrenörlüğü yapıyordum. Süper. Neredeydiniz? Burada mıydınız? Edirne'deydim. Edirne'de aldım Edirne. eğitmenliği aynen. Orada bir eğitmen vardı kursu veren. Aha. Murat Hoca vardı. Şansıma o da dedi ki hani gel hadi burada başla. Orada çalıştım. Bazı nedenlerden dolayı 5-6 ay sürdü. Sonra bir anda bir telefon geldi. Aynı burada çalışan bir arkadaşım. Gel dedi burada iş Aha. bulursun. Ondan Öyle sonra başladı. asistan olarak başladık. Okulun her işini koşturduk falan. Ondan sonra yetiştik. Üniversitesi gibi bir şey oluyor asistanlık aslında. Hı hı. Burada yetişiyorsun. Her şeyi Başka öğreniyorsun. yerde yok herhalde değil mi? Yani böyle bir eğitim almaya Yani kalksanız. şeyde var. Verilen eğitim mi? İstanbul'da var. İstanbul'da. Kilyos'ta, Ha. İzmir Urla'da var. Bu tarz yerlerde. Başka Aynen. türlü. Başka Zor. yok. Sadece burası. Şimdi şöyle bir detay var. Tamam. Barımız nasıl yere koyar açarız? Şöyle. En renkli kısım karadayken her zaman sağda olacak. Ama bu suya çıktığımızda sola geliyor. Anladım. Bunun uçurtmanın mekanizmasıyla alakalı. Şimdi onu takımla suya çıktığımızda onu anlayacaksın. Bazı barlarda renkler değişebiliyor. Mesela bazen beyaz oluyor burası, burası sarı oluyor. Her zaman renkli taraf. Aynen. Hı hı. Sağ tarafı hangisini koyarsın beyaz sarı olduğunda? Sarı. Sarıyı koyarsın. Bunları mesela kırmızı daha belirgin Hı hı. ya. Bunu direkt çekiyorsun. Yere bırakıyorsun. Yere bıraktıktan sonra aşması şöyle. Bak ayak basacak yerler var burada görüyor musun? Evet. Bunlar bizim yön iplerimiz. Yön iplerinden tutuyorsun. Bunlar da güç iplerimiz. Ön ipler, arka ipler de denebiliyor. Bunları bu şekilde ayırıyorsun. Parmaklarını kullanarak. Sonra sadece yapman gereken şey şu. Yürümek. Yürüyorsun böyle. Takıldığı yerde açıyorsun. Böyle elini itebilirsin. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yön Paraşütün iplerini açılması için. aynen karıştırmamak gerekiyor. Çünkü kazaların geneli karada oluyor. Bu şekilde hazırlıkları Aynen. göz ardı ediyorsun. Tabii tabii. Üşeniyorsun. Bunları emniyet sağlamak için kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi uçurtmaya bağlarken önemli detayları zaten anlatacağım sana. Bunları açtığımızda önemli olan şeylerden biri de birbirlerinin karışmaması için ipleri uzağa bırakıyoruz. Birini uzağa bıraktım mesela atıyorum. Diğer kırmızı ipi de birbirinden uzağa bırakıyorsun. Bu şekilde. Şimdi uçurtmamızı şişirelim. Kaytımızı bağlayalım. Devam edelim. Tamam. Uçurtmamız bu. Evo D-Lab. 9 metrekare. Bununla başlıyoruz. Önce iyice açıyoruz. Buyurun siz açın. Ben buradan devam ediyorum. Şöyle. Buraya gelebilir misin Can? Uçurtmamızın ortasında bir kapak bulunuyor. Bu kapağı açıyoruz. Burada da bir kilit sistemi var. Şu anda uçurtmanın havası çıkacak şekilde açık. Şişireceğimiz zaman uçurtmayı bunu kilitliyoruz. Ve kompresörün yardımıyla Hı hı. şişiriyoruz. Olay bu. Siz devam edin şişirmeye. Bakalım nasıl şişiriyor. Yani bu patlar mı? Ne kadar şişirmeliyim? Evet, bunu Bunu Nasıl nasıl anlayacağız? anlarız? Bir tahmin yürüt. Var mı aklında bir düşünce? Çok basit aslında. Yardımcı olayım istersen. yani ses gelir ya da Aynen. tam da olmaz. Mesela şöyle bir tıklattığında bir Aha. davul sesi gibi geliyor. Bazen bunu böyle de anlayamazsın. Şöyle yaparsın. Bunu böyle tutarsın. Uçurtmanın ucunu yere yaslarsın. Böyle Hafif baskı uygulayıp. aynen baskı uygularsın. Eğer bükülmüyorsa uçurtma güzel bir şekilde şişmiş demektir. Yani bu tamam demektir. Anladım. Uçurtmanın taşıması da basit. Şu anda rüzgar yön değiştirdiği için biraz kuzeyli geliyor. O yüzden Hı hı. taşıma alanımız bu şekilde olacak. Buradan tutuyorsunuz ortadan. Tamam. Rüzgarın üstüne doğru yürürken kolayca bu şekilde yürüyebilirsin. Sağa sola da bu şekilde gidebilirsin. Bir güç uygulamana gerek yok. Sadece Tamamen yön veriyorsun. Sadece tutuyorum. Hatta şuradan tutayım. Daha Aha. rahat.
Yani bu şekilde yürüyebilirsin. Hatta bu sefer sen tut. Hafif değil mi? Evet, bayağı hafif. Gayet güzel. Tamam, şimdi gidelim uçurtmamıza bağlayalım. İplerimizi oraya açtık. Uçurtmayı yere koyarken dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz ders anlatmaya başladığımızda rüzgar neredeyse tamamen batıdan esiyordu. Şimdi kuzeyli olmaya başladı. Evet. Fark ettiysen bayraklara baktığında çapraz bir şekilde gidiyor. Evet. Yani o yüzden kayıt uçurtmayı yere koyarken şu şekilde koyacağız. Önce ucunu koyuyorum. Sonra yürüyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Bu şekilde bıraktığım için bu kayıt hiçbir şekilde uçmayacak. Rüzgar çünkü sürekli vurduğu Aynen, için yerde hava kalıyor. almayacak. Rüzgar nereden geliyorsa bu kayıt burnu, ucu Evet. Aha, o rüzgarın yönüne bakacak. anladım. O yüzden şu anda rüzgar hiçbir şekilde içine almıyor ve bu şekilde park pozisyonu diyoruz buna. Anladım. Bunu kaldırırken nasıl mı kaldırırsın? Bir elin altta olacak, diğer elin üstte olacak. Kaldırıyorsun, sadece yürüyorsun. Yürüyorum, 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 hop. Koltuğumun altına geliyor. Anladım. Bu sefer sen yap. Yere koyalım önce. İlk başta tuttum. Aynen. Buradan tutuyorsun, buradan tutuyorsun, yere böyle koyuyorsun. Alttan Tamam. tut. İlk önce ucu değsin. Aynen. Bu şekilde şuradan Yürü, sadece yürü. Güzel. Sonra yere şekilde bırakıyorsun. bıraktım. Çok iyi. Bu park pozisyonu. Bunu gayet iyi bir şekilde yaptın. Tamam. Şimdi kaldırabilirsin. Tekrar kaldır. Oradan yaparsan ters düşer. Böyle gel kanka. Bu sefer alttan alıyorsun. Şöyle diğerini alıp üstte. böyle. Aynen. Bu şekilde. Yine yürümeye Aynen. devam ediyoruz. Sadece yürüyorsun. Güzel. Sonra Ne oldu? tuttum. Taşıma pozisyonuna geldi. Evet. Şimdi Şu şekilde. aynen. Güzel. Şimdi bunu bağlayalım uçurtmayı. Ben yine yerini koyayım. Bana bırakabilirsin. Tamam, bıraktım. Buraya Gel. gelebilirsin Can. Şimdi bizim uçurtmamızda 4 tane ip var. Aynı barda da öyle. Bunlar yön ipi oluyor. Yani yön ipi denmesinin nedeni buradan çektiğinde hemen Hı hı. yön alabiliyor yani Anladım. saniyesinde. Bunlar da bizim güç iplerimiz. Uçurtmanın ortasında bulunuyor. 2 tane güç ipi, 2 tane yön ipimiz var. Şimdi kite'ın uçlarını, iplerini bağlayacağımız zaman nereden başlarız? İlk Nereden? bağlamayı nereden başlarız? İlk içten ve dıştan mı, onun gibi mi? Şöyle, Diyorsun? şunu demek istiyorum aslında. İpler kite'a hangisi daha yakın? Bu mesela değil mi? Evet. Önce bununla başlarız. Tamam. He, Küçük bir tamam. Gömlekte düğüm olayı bir var. yanlış olmasın. aynen. Gömlekteki muhabbet gibi. Evet. Küçük bir halka oluşturuyorsun. Düğümü basit gibi gözükür ama çok sağlamdır. Bunun içini itiyorsun. Şöyle bir halka oluşturuyorsun. Çekiyorsun ve bu böyle. Yani bu zaten çözülmüyor mu gibi Hı hı. aklına gelebilir. Ama uçurtma yukarı kalktığı zaman bir gerilme, bir kuvvet uyguluyor. Sen alttan çekiyorsun barla, uçurtma seni çekiyor. Bu daha sağlam bir düğüm olmuş. Çözümü de çok basit. Buradan çekiyorsun, çözülüyor. Sendeyiz. Bu şekilde. Önce şunu halka yapıyorsun. Onu bırakabilirsin. Ona elindekini Tamam. bırak. Önce bir halka oluşturuyorsun. Yani bunu tamam. halkanın içine itiyorsun. Tamam. Şöyle bir halka oluşturduk. Aynen. Sonra uçurtmayı alabilirsin. Bunu içine koyuyoruz. Sonra şu şekilde çekiyoruz değil mi hocam? Aynen. Çekiyorsun. Çekiyoruz. Bu ucuna geliyor. Aynen ucunu geliyor. Ben kontrol edeyim. Tamam oldu. Budur. Tamam. Sonra güç ipiyle başlıyoruz. Sonra diğerlerini. Aynen ama dikkat etmen gereken bir şey var. Hani dedim ya kazaların çoğu karada oluyor. Evet. Şimdi o nedenlerden birini göstereceğim. Bu güç ipi bazen uçurtma şişirdiğinde şöyle olabiliyor. Buradan geçebiliyor. Ne oluyor? Rider'lar, eğitmenler bunun farkında olmadan ipleri bazen bağlayabiliyor. Bağladığı zaman uçurtmayı kaldırdığında bir kaza yaşanabiliyor. O yüzden bu güç ipinin doğru bir şekilde olduğunu kontrol etmen lazım. Karışmadığını dikkat etmen lazım. Nasıl anlarsın? Çektiğinde ipler gergin olacak, dümdüz. O yüzden şu an düzgün bir şekilde olduğu için sen bunu bağlayabilirsin.
Yine bir halka oluşturacağız. Aynen bu şekilde sıkıyorum. Gayet iyi. Ne havasıydı hocam bu hava? Yani Deli Mehmet denilebiliyor bu havaya. Ne oluyor? Bu hava ne? Yani rüzgarın yönü belli değil. Kuzeyden esiyor, bazen güneyden esiyor, batıdan esiyor. Sürekli değişiyor. Bazen de kesiliyor, bazen de artıyor. Yani belli değil. Bunun Deli Mehmet denmesinin nedeni de bir gün bir balıkçı varmış. İsmi Mehmet. Yine böyle bir havada suya çıkmış. Kimseyi dinlememiş. O gün çıktıktan sonra tekrar hiçbir zaman geri gelmemiş. Halk da ona Deli Mehmet diye anmış. Aslında üzücü bir hikayesi. Anladım. Şimdi bizim uçurtma sörf yaparken, kitesurf yaparken hayali bir rüzgar penceremiz var. Yani bu nasıl oluyor? Dev bir saat gibi düşün. Evet. Ama yarım. Yarım küre gibi. Bir pergel gibi. Bu nasıl oluyor? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Biz kite'ımızı bu saat dilimlerini göre yönlendiriyoruz. Anladım. Bunların hepsinin bir anlamı var. Yani şöyle. Biz kite'ımızı 12'ye aldığımızda 12 tam tepe noktamız. Kite'in en güçsüz olduğu nokta 12'dir. Biz geri geri yürürken fren yapmak istediğimizde 12'yi kullanırız. Ama 1, 2, 10, 11 dediğimiz yerler power zone. Yani kite'in en güçlü olduğu, bizi çektiği yerlerdir. Surf yaparken de biz genel olarak surfçüler, riderlar 1, 2 ve 10, 11'i kullanırız. Anladım. 9, 3 de kullanılır ama bunlar biraz daha ölü nokta. Kite'in güçsüz olduğu. Ama sen başlarda bunu yapmayacaksın çünkü bunlar senin dengeni bozacak. Ama kite kontrolü yaparken bunları da deneyeceğiz. Sen de öğrenmiş olacaksın. Bizim rüzgar penceremiz tamamen bu. Harika. Rüzgar arkamızdan esiyorsa biz arkamızı dönüyoruz. Ensemizle rüzgarı hissediyoruz. Uçurtmayı tuttuğunu düşün benim gibi. Ben sana 12 al dediğimde 12 alacaksın. 2 al dediğimde 2 alacaksın, döndüreceksin. Yani ben sana bu saat dilimlerini bir durak olarak kullandırtacağım. Tamam. Senin de motor becerilerin gelişecek ve kite kontrolünü güçlendirmiş olacağız. Anladım. Yani kara eğitimimiz bu kadar. Tamamdır hocam. Hadi başlayalım. Başlayalım. Dediğimiz uçurtmayla bizim aramızdaki bağlantıyı kuran bar aracılığıyla dengeyi sağlayan şeylerden biri. Evet. Yani bütün yükü, uçurtmanın kuvvetini harness alıyor. Yani bunu giyebilirsin. Şort gibi. Aynı bacaklarını geçir. Güzel. Şöyle. Bunları yukarı doğru Aynen, çekeyim mi? çekebilirsin. Birazcık şunu gevşeteyim. Bunun iyice sıkı olması lazım. Çünkü uçurtmayı kontrol edeceğin zaman yukarıda kullanıyorsun ya. Evet. Uçurtma seni yukarı çekecek. Yani kaburganı binmemesi için ben bunu biraz sıkacağım. Anladım. Tamam. Nefes alamıyorum gibi şeyler olabilir. Haberin olsun. Tamamdır. Bu da bizim işimiz. Emniyetle alakalı. Bunu birazdan şimdi sana anlatacağım. Takalım. Tamamdır. Tamam, gidelim barımıza. Bu bizim chicken finger dediğimiz halka. Öncelikle uçurtmanın bağlantısını kurman için bunu takman gerekiyor. Takımı da çok basit. Halkayı böyle takıyorsun. Bunu geçiriyorsun. Bir Bu burada güvenlik kalıyor. kilit yaptık. Aynen. Bu güvenlik yetmiyor mu? Üstüne bir de bunu takıyorsun. Güvenlik olayını birazdan anlatacağım. Bu seni bağlayan şey uçurtmayla. Şimdi şöyle yapalım. Barı tutabilirsin. Barı tut. İki elinle. Şuradan tut. Güzel. Barı it şimdi. İttiğinde ne oluyor biliyor musun? Güç azalıyor. Ayağından arabanın gazını çekiyormuşsun gibi. Kendini doğru çek. Gaz vermeyi arttırdın. Gaz veriyorsun. Uçurtma güçleniyor. İttiğin zaman it. Uçurtmanın gücü düşüyor. Aynen. Aynen bu. Aldım. Bazen rüzgar böyle güzel olduğu zaman
tansiyon dediğimiz ilk gerilim noktası genel olarak şuralarda oluyor. Uçurtmayı bazen burada kullanabilirsin. Yani Hı hı. barı full çekmek de doğru değil. Ben sana sadece mantığı anlatıyorum. Anladım. Çektiğin an güçlenmeye başlıyor, ittiğin zaman gücü düşüyor. Hı hı. Yani tutmaya devam edebilirsin. Yani ama şöyle asla yapmıyorsun. Mesela yön ver dedim, sağa doğru yön ver. Bunu yapmıyorsun. Bisiklet gibi düşün, bisikletin direksiyonu gibi düşün. Aha. Bisikleti sağ yaptığında nasıl sağ yaparsın? Şu şekilde mi? Aynen bu. Bunu bu Tamam. şekilde kullanacaksın. Elimizi kaldırarak. Aynen. Sonrasında buna mı geçmiş oluyoruz? Aynen. Sol yap mesela şimdi. Tamamen bu şekilde kullanacaksın. Tutuş pozisyonu buna mı dönmeye Tutuş başlıyor? pozisyon bu. Biraz daha dar tutabilirsin ama. Sen Bu bunu sağa yaptığını sağ yap. Uçurtma saniyesinde algılıyor. Hı hı. Hemen sağa doğru gidiyor. Sen bunu sol yaptığında uçurtma hemen anlıyor ne yapmak istediğini, hemen sola gidiyor. Aslında Anladım. saniyesinde oluşan bir şey bu. Hı hı. Hemen tepkimi algılıyor. Anladım. Tamamdır hocam. Anladıysan şimdi sana emniyeti anlatayım. Evet. Tutuyorsun. Yani burada aklına gelen şeylerden biri şudur. Yani ipler hiç mi birbirine karışmıyor? Bir kaza olmuyor mu? Bunlar tabii ki bazen olabiliyor. Hı hı. Ben bunu fark ettiğimde mesela birisi iplerini karıştırma olayı yaşandı. Başka birisi geldi arkadan sana kaytını Aha. daldırdı. İki ip de birbirine girdi. Ben sana barı bırak dediğimde ne yapıyorsun? Barı tamamen bırakıyorsun. Evet. Barı bırak, barı bırak. Barı bırak dediğimde saniyesini bırakman lazım aslında. O Aha. bir saniye bile çok önemli. Anladım. Barı bıraktın. Tamam, güzel, sıkıntı yok. Hala bir durum oluyor. Kayıt seni çekmeye başlıyor, devam ediyor. Bu şekilde. Aha. Aynen. Böyle bir durum olduğunda atıyorum sadece bu kayıt dolanması da değil. Başka bir spota gidersin. Çok yüksek bir rüzgar vardır. Orada seni bir yere mesela düşmüşsündür. Hala seni çekiyordur. Evet. O zaman bunu çekiyorsun. Ve beni bırakıyor. Aynen öyle. Seni bırakıyor. Senden bu uzaklaşıyor. Ekstra bir durum oldu. Hala seni çekiyor ki bu çok zor. Bunu burada kullanmazsın. Hı hı. Yani başka bir yerde ol, aklında olsun. Bunu da bıraktığında ya canın ya malın olayı oluyor. Malın gidiyor, canın kurtuluyor. Anladım. Tamamen bununla alakalı emniyet konusu. Neredeyse 3-4 tane ayrı bir güvenlik kilidi var Aynen, gibi bir şey. aynen. Aslında çok güvenli bir spor. Hı hı. Yani bir durum olduğu zaman zaten barı bırakman bile bazen yeterli oluyor. Hı hı. Yani çoğu zaman yeterli oluyor değil, Evet. daha doğru olur. Çünkü güç tamamen kesiliyor, seni çekmiyor. Evet. İnsan böyle bir spora... Kapattın mı? Heh, tamam. İnsan böyle bir spora başladığı zaman hep aklında şöyle oluyor. Tamam, çok güzel görünüyor, her şey okey. Ama herhangi bir kazaya ben rastlayacak mıyım? Ya da uçurtmam dolanacak mı, düşecek mi, ben gidemez miyim, ayağım mı takılacak, suyun içine komple girer miyim ya da Evet. suda bir şeye çarpar mıyım? Aklı bir sürü şey geliyor. Ama Aslında bunların o hepsi... soruları Evet. eğitmenler sinyalizi düşünüp ona göre bir ortam Evet. hazırlıyor. Yani derinde daha çok ders Hı hı. vermeye odaklanıyoruz. Sığ suda ders vermemeye çalışıyoruz. Ya da Hı bir hı. tehlike olur mu diye sağımız solumuz aslında devamlı bakıyoruz. Yani ama Anladım. uzmanlaştığın zaman da sen Hı hı. bunlara dikkat ediyorsun. Aslında öyle zor ya da imkansız ya da tehlikeli bir spor değil. Evet. Her zaman önce güvenlik. Yani Tamam. daha sağlıklı olur senin için. Hocam bir daha anlatır Bir daha mısınız? Yani şu anda rüzgar eğitim almak için elverişli değil. Çünkü rüzgarın yönü devamlı değişiyor. Gelgitler oluyor. Yani yeteneksiz miyim diye Aha, düşünebilirsin. evet. Ama onunla alakalı değil. Çünkü tamamen bu rüzgarlar eğitim için elverişli olmayan rüzgarlar. Anladım. Yani Deli Bocalarız. Mehmet işimizi bozdu. Deli Mehmet yine işimizi bozdu. Olsun. O zaman yarın devam Yarın. ediyoruz. Bu Aynen noktadan ama devam bugün de ediyoruz. güzel şeyler öğrendik karada. Evet. Direkt yarın çıkacağız. Tamam. Tamam öyle yapalım hocam. Tamamdır, okey. Evet arkadaşlar dersimizi bitirdik. Karadaki bütün dersleri aldım. Fakat rüzgarın kesilmesiyle birlikte Deli Mehmet'ten sonra hakim bir Doğru. Mehmet sonrasında uçuşumuzu, uçuş demeyeyim, sörfümüzü gerçekleştiremiyoruz.